Bir ruhumuz olduğuna inanan kişilerden aldığım izlenim, tüm ruhların olasılıkla tek bir büyük toplanma yerinde karışık durumda bulunduklarını tahayyül ettikleridir. Deneklerimin birçoğu da seanslara başlamadan önce aynı inancı paylaşanlardandır. Seanslardan sonra ise herkesin ruh dünyasında kararlaştırılmış bir yeri olduğunu, kavramış olmanın yarattığı şaşkınlığı ifade etmeleri sürpriz olmaz. Hipnoz altındaki kişilerle ruh dünyasındaki yaşamı incelemeye yeni başladığım sıralarda organize ruh destek gruplarının varlığıyla ilgili söylenimlere hazırlıklı değildim. Zihnimde ruhların yeryüzünü terk ettikten sonra kendi başlarına etrafta dolaştıkları şeklinde bir resim vardı. Gruba yerleştirilmede belirleyici etken ruhun seviyesidir. Fiziksel ölümden sonra ruhun yuvaya dönüş yolculuğu çok genç bir ruh olmadığı veya 4. bölümde anlatılan başka nedenlerden ötürü çevreden izole edilmediği takdirde kendi kolonisine ayrılan yere ulaşmasıyla sona erer. Bu küme gruplarındaki ruhlar aynı farkındalık seviyesine sahip eski yakın dostlardır. Transtaki kişiler bir ruh kümesinin parçası olduklarını söyledikleri zaman tıpkı bir insan ailesinde görebileceğiniz direkt ve sık bir temas halinde bulunan küçük ve birinci derecedeki bir varlıklar biriminden söz etmektedirler. Bu varlıklar birbirlerine karşı yeryüzündeki kavramlarımızın çok ötesinde bir duyarlılık içindedirler. İkinci derecedeki ruh grupları birbirleriyle çok daha az yakın olan toplumsal bir destek topluluğu şeklinde düzenlenmiştir. Bu diyagram birincil küme grupları ve onların ikincil gruplarındaki A, B, C ruhlar arasındaki ilişkileri gösterir. Grupların ve bu grupların içindeki ruh üyelerinin sayısı hipotetiktir çünkü bu şema bildirimde bulunan her deneyin ruh dünyasındaki yerine bağlı olarak farklılık gösterir. Bu çizelge ise iki küme grubu arasındaki daha az görülen yatay geçişlerin bir örneği olarak 9 ve 10. kümelerin şekil 1'deki büyütülmüş halini göstermektedir. Burada seçici şekilde her iki gruptan başkalarıyla çalışan belirli ruhlar, taralı alanın içinde arasında karşılıklı temas vardır. Daha büyük olan ikincil varlık grupları, bir göldeki nilüfer çiçeklerinin yapraklarına benzer şekilde dev birincil küme dizilerinden meydana gelmiştir. Ruhsal göller sanki sonu yokmuş gibi görünürler. Bu göllerin içinde 1000 ruhtan daha az olduğu tahmin edilen bir ikincil grubu hiç duymadım. Bir ikincil grubu oluşturan çok sayıda birincil grup kümeleri arasında ilişkiler seyrek görülmektedir ya da kümeler arasında hiç temas yoktur. İki farklı ikincil grubun üyesi olan ruhlar arasında herhangi bir anlamlı ilişkinin ise iyice ender olduğunu bulguladım. Çünkü ruhların sayısı çok fazla olduğu için böyle bir şeye gerek kalmamaktadır. Birincil alt grup kümelerinin içerdiği varlık adedi 3 ile 25 ruh arasında değişir. Bana anlatıldığına göre ortalama birliktelik sayısı 15 civarındadır ve buna iç daire denir. Değişik grup kümelerine ait üyelerin bir çalışma için birbiriyle temas kurmaları herhangi bir bedenlenme sırasında öğrenilmesi gereken derslerin yönetimiyle ilgilidir. Böyle bir temas geçmiş bir hayattaki bağlantıya veya söz konusu ruhların belirli kimlik özelliklerine bağlı olabilir. Farklı küme gruplarının üyeleri arasındaki ruh tanışıklıkları yeryüzündeki hayatta çevresel rolleri kapsar. Bir zamanlar lisedeyken yakın olduğunuz fakat şimdi ancak yıllık buluşma toplantılarında bir araya geldiğiniz bir sınıf arkadaşınız bir benzetme olarak gösterilebilir. Aynı küme grubunun üyeleri ise sonsuza kadar yakın bir birlik içindedirler. Sıkı bağlarla örülü bu kümeler çoğu zaman birbirine benzer zihinlere sahip ve birbirleriyle daimi bir işbirliği içinde üzerinde çalıştıkları ortak hedefleri bulunan ruhlardan meydana gelmiştir. Yeryüzündeki bedenlenmeleri sırasında genellikle aile üyesi ve yakın arkadaş olarak birlikte yaşadıkları hayatları seçerler. Bir deneyin eski hayatlarındaki bir kız kardeş ya da erkek kardeş ile aynı küme grubunun üyeleri oluşu, ebeveynlerle aynı gruba ait olmalarından çok daha yaygındır. Yeryüzünde ölmemizin hemen arkasından anne babalarımız ruhsal giriş kapısında bizi karşılayabilirler. Fakat onları ruh dünyasında çok fazla görmeyebiliriz.
Bu koşulun ardında ebeveynlerin olgunluğuyla bağlantılı nedenler yoktur. Çünkü onların ruhları ortaya çıkardıkları çocuktan daha az gelişmiş olabilir. Daha çok aynı zaman çerçevesi içinde yaşıt olan kardeşler arasındaki bir sosyal öğrenim meselesidir. Anne ve babalar hem iyi hem de kötü karmik sonuçlar bakımından bir çocuğun birincil derecede özdeştiği figürler olmalarına rağmen bir hayat boyunca kişisel gelişimimizi en çok etkileyenler çoğunlukla eşler, kız ve erkek kardeşler, seçtiğimiz yakın arkadaşlardır. Bu bizimle aynı nesilden olmayıp bize farklı yollarla hizmet eden ebeveynlerin, teyzelerin, amcaların, halaların, dayıların ve büyük anne ve babaların önemini azaltmaz. Yukarıda gösterdiğim birinci ve ikinci şekiller ruhların ruhsal ortamını temsil etmektedir. Ruhlar arasındaki ortaklık küme gruplarındaki atanmış yakınlıklarına bağlıdır. Bu gruplar paylaşılmış yeryüzü deneyimlerinin beraberinde getirdiği bir bilgi benzerliği ve çekimin hüküm sürdüğü yerlerdir. Bir sonraki vaka, bizlere fiziksel ölüm sonrası kişinin küme grubunun içine geri dönmesinin nasıl cereyan ettiğini tanıtacaktır.